Merhabalar değerli dostlar. Öncelikle kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte çok değerli bilgileri paylaşıyor olacağız. Bununla birlikte bu değerli bilgileri paylaşmadan önce kanalımızın abone butonuna aynı zamanda da videonun beğen butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet değerli dostlar. Bugün kafamda bir şey var kısa konseptinde sizlerle birlikte paylaşmak istediğimiz konu itiraz karşılama. Özellikle satış sektöründe doğrudan satış, network marketing, emlak veya herhangi bir alanda satış sektöründe karşılaşılan en önemli güçlüklerden bir tanesidir itirazlar. İtirazları tanımak gerekirse itiraz karşılamaya geçmeden önce iki tip itiraz mevcuttur. Bir tanesi müşteri adayının, potansiyel müşteri adayının sadece zeki görünmek için geliştirdiği aslında çok fazla dikkate almayacağımız itirazlardır. İkincisi ise değerli dostlar gerçekten konuyla ilgili ya da ürünle ilgili ya da vermiş olduğunuz hizmetle ilgili bilgi sahibi olmak için sorduğu sorulardır. Evet değerli dostlar birinci itirazları çok fazla görmemize gerek yok. Bununla birlikte ikinci itirazlar bizi aslında satışa götüren önemli, satışı kapatmaya götüren önemli ve aşmamız gereken konulardan bir tanesidir. Şimdi değerli dostlar kişinin itirazlarının altında yatan nedenlere bakalım isterseniz birlikte. Vermiş olduğunuz hizmet, ürün artık neyse pazarlamasını ya da satışını yaptığınız konuda karşıdaki kişi size birçok farklı itiraz geliştirebilir. Mesela bir hizmet sektöründe çalışıyorsanız eğer hizmetinizle ilgili fiyatı pahalı bulabilir. Fiyatı pahalı bulmasının sebebi aslında bana alt mesaj olarak sadece şunu ifade ediyor. Benim bu parayı ödeyecek kadar motivasyon noktamı bulamadın diyor değerli dostlar. Çünkü arkadaşlar insanlar sahip olma dürtüsüyle ilerledikleri için ve o motivasyona geldiklerinde sahip olmak için bir şeylere satın alma kararı vermeye başlarlar. Ve değerli dostlar hiçbir ürün ya da hizmet pahalı değildir. Sadece para ödersiniz ama değer satın alırsınız. İşte o değeri ortaya koymak gerekir. Bütün görüşmenin sürecinde siz hangi değerleri ortaya koyuyorsunuz? Satmış olduğunuz ürün, hizmet artık hiçbir farkı yok burada. Çünkü bir satın alma kararı verdireceksiniz karşı tarafa ve fiyatı gerçekten önemseyecek mi, önemsemeyecek mi? Bu noktada sizin bütün görüşme sürecinde ortaya koymuş olduğunuz değerler belirleyici olacaktır. Sizin aslında bu değerleri ortaya koyarken de ürünün özelliklerinden bahsederken de karşı tarafa vermiş olduğunuz o enerji ve motivasyon belirleyici unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ya da birlikte çalışmak istiyorsunuz. Mesela network marketing sektöründe çalışan bir profesyonelsiniz ve karşınızdaki kişiyle beraber çalışmak istiyorsunuz. Birlikte sahada mücadele etmek istiyorsunuz ama karşıdaki kişi ya kusura bakma benim buna ayıracak vaktim yok dedi. Aslında vakti var mı yok muyu sorgulamak yerine ya da karşı taraftaki kişiyi yargılamak yerine şöyle bir noktadan gitseydiniz nasıl olurdu acaba? Soracağınız önemli bir soru var burada, kilit soru. Vakit ayırmak için neye ihtiyacın var? Kişiler 24 saatlik süreleri boyunca aslında her şeye vakit ayırabilir noktadalar. Daha önce yayınladığımız videolardan bir tanesinde zaman yönetimi kavramını incelemiştik. Onu da tekrardan takip edebilirsiniz değerli dostlar. 24 saatlik sürede sizin istediğiniz şey ne kadarlık bir dilimi kapsıyor? Ve kişiler o kendi konfor alanlarından çıkmadan, kendi konfor alanlarındaki yönetim becerilerini başka tarafa bırakmadan neleri farklı yaparak aslında o zamanı ortaya çıkartabilirler? Burada göstereceğiniz şey kişinin ne kadar boşa zaman harcadığı değil ki bu çatışmaya götürecektir bu itirazı. Kişinin zaman ayırabilmesi için neyi farklı yapması gerektiğini göstermektir. Değerli dostlar, satışta en önemli şey itirazları karşılarken çatışmaya gitmemektir. İşte şu mesela çok çatışma sorularından bir tanesidir. İşte bilmem ne dizisini seyrediyorsun, ona vaktin var ama burada birlikte çalışacağız, buna vakit mi ayırmıyorsun? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor ki? O diziyi seyretmek istiyor belki. Sen orada o diziyi seyrederken yani kişinin konfor alanını bozmadan bir şeyleri değiştirmesini sağlatabiliyor musun? İşte buna odaklanmak gerekiyor dostlar. Çünkü değişim bir anda olmayacak. Değişim, karşımızdaki kişinin değişmesini istiyoruz. Bir şeylere karar vermesini istiyoruz. Bir şeyleri satın almasını istiyoruz. Bir fikri satın almasını istiyoruz mesela. Bazen sadece fikri satıyoruz değerli dostlar.
bazen bir ürünü, bazen bir hizmeti. Bunların hepsinin bir arada olduğu iş modelleri var hayatımızda. İşte buradaki en önemli şey karşımızdaki kişinin rahatlık alanı değil, konfor alanından çıkmadan bizimle birlikte bir şeyler yapmaya ikna edebiliyor muyuz? Tabii burada satışı kapatmak yerine ikna etmeye doğru gitmek gerekiyor değerli dostlar. Çünkü karşımızdaki kişiye gerçek değeri, gerçek olması gerekeni ortaya koyduğumuz zaman zaten bize vereceği cevap bir noktadan sonra sadece ve sadece evet olacaktır. Önemli olan şey burada sizin o itirazı yaratırken ki görüşmenin bütününe baktığınızda ortaya koyduğunuz doneler, veriler ve bununla birlikte karşı tarafla çatışmaya gitmeden geliştireceğiniz bir iletişim modeli. Unutmayın ki satış sektöründe itirazlar karşılanırken asla ve asla çatışmaya gitmemek gerekiyor. Çünkü her çatışmanın sonunda karşımızdaki kişi bizim elimizi sıkarak teşekkür ederim deyip kalkıp gidecektir. Olan sizin 1-1,5 belki bilemedim 2 saatlik zamanınıza olacaktır. Belki bazen de paranıza mal olacaktır. İşte bir kafede görüşme yaparken hesabı siz ödüyor olacaksınız nihayetinde. Bununla birlikte değerli dostlar itirazları karşılarken karşı taraftaki kişiyi biraz daha profesyonel hale geldiğimizde ki bunu bir başka videoda birlikte inceliyor olacağız. Karşımızdaki kişinin hangi itirazı geliştireceğini biz de belirleyebiliyoruz. Uzman satış profesyonelleri karşıdaki kişinin geliştireceği itirazları önceden belirleyerek görüşmelerini ona göre kurgularlar. İşte bu kurguyu nasıl yapacağımızı birkaç sonraki videomuzda sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Evet değerli dostlar, o zaman bu videodan sonrasında satışta özellikle itirazları karşılarken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktasını sizlerle birlikte paylaşarak videomuzu sonlandırabiliriz. Birincisi değerli dostlar, itirazın geldiği kaynağı doğru belirleyin. İtiraz sadece zeki görünmek için mi geliştiriliyor yoksa bilgi almak için mi? Bunu satıcı psikolojisiyle karşı tarafı dinleyerek gözlemleyebilirsiniz. İkincisi, ürününüz, hizmetiniz ya da fikrinizin gerçek değerini ortaya çıkarmaya başlayın. Eğer değeri ortaya çıkartırsanız karşıdaki kişi itiraz olarak örnek veriyorum fiyat konusunda, yatırım bedeli konusunda bir itiraz geliştiremeyecektir. Ve sadece şunu diyecektir. Evet, bunun değeri bu. Unutmayın, biraz önce söylediğim gibi insanlar para öderler, değer satın alırlar. Bir ürün ya da hizmeti değil. Üçüncüsü, itirazlar noktasında karşılarken dikkat etmemiz gereken şey yapıcı olmaktır. Yani eleştirel, yargılayan bir moddan çıkarak karşı tarafla çatışmayı yaratmadan onu anlamaya çalışmaktır. Ve burada kilit cümlelerden bir tanesi gelen itirazı karşılamak için öncelikle seni çok iyi anlıyorum cümlesiyle başlayabilirsiniz. Çok iyi anlıyorum dedikten sonra da kendi fikrinizi yavaş yavaş karşı tarafa sunabilirsiniz. Dördüncüsü de bu işte ne yaptık? Değeri ortaya çıkardık, itirazın kalitesini ortaya çıkardık, şeklini ortaya çıkardık. Karşı tarafı anladığımızı ve çatışmaya gitmeden o itirazı karşılamayı ortaya çıkardık. Dördüncüsü de değerli dostlar, itirazın sonunda fikrinin değişip değişmediğini sorabilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Biraz önce böyle düşünüyordun, şimdi artık nasıl düşünüyorsun diye sorun. Çünkü eğer o itirazı özellikle bilgi alma noktasında senin ürünün ya da hizmetinle ilgileniyorum noktasında bir itiraz geliştirilmişse o itirazı aşmadan bir sonraki adıma geçemeyeceksiniz. O yüzden de itirazı aşıp aşmadığınızı mutlaka teyitleyin değerli dostlar. Evet değerli dostlar, bu videoda da sizlerle birlikte satış sektöründe özellikle karşılaşılan itirazları incelemeye çalıştık ve bu itirazları karşılarken kendi tarzımızın nasıl olması gerektiğini ortaya çıkardık. Bu tecrübelerle birlikte yapacağınız görüşmelerde satış noktasında itirazların nasıl karşılanacağını artık daha iyi biliyorsunuz değerli dostlar. Umuyorum bu videodan sonrasında geliştireceğiniz kendinize has tekniklerle ki unutmayın arkadaşlar tekniği olduğu gibi uygulamak değil, kendinize has yollarla uygulamak sizi çok daha büyük başarılara götürecektir. Gelecekteki yeni videolarda görüşmek üzere.